Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konumuz Master Theta Healing eğitmeni Asya Bilgin Mık. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Bugün de inanç programı nedir diye başlayalım. Tabii ki. Theta Healing bakış açısına göre her birimizin bizim zihnimizde, bilincimizde ve bilinçaltımızda da inanç programlarımız var. Buna örnek vermek gerekirse benim de kendimde hatta bunu deneyimlediğim bir şeyden söz etmek istiyorum. Kas testiyle tabii ki bunu buluyoruz bu arada. Fakirlik yeminim var gibi bir inanç programım varmış. Şimdi ben bununla yüzleştiğimde tabii artık ilerlemiştim seviye olarak Theta Healing'de de ve o zamana kadar da Theta Healing'in içinde eğitimler almakta olmama rağmen bununla yüzleşmemiştim. Ve bunun olabilitesinin ihtimali de yoktu benim için, yani fakirlik yeminim var gibi bir şey. Şimdi yemin dediğimiz şey çok atasal bir kayıttır. Ve bunu fark ettiğimde ve bunu hemen bir seansa dönüştürdüğümüzde hayatımda tabii ki başka açılımlar oldu. Bu bir inanç programıydı. Atadan benim miras aldığım bir programdı ve bunu ben dönüştürdüm Theta Healing'le. Dönüştürmediğimiz ve bilmediğimiz ve fark etmediğimiz yüzlerce inanç programımız olabilir. Bu kişinin kendisini nasıl hissettiğiyle ve kendisinin ne olduğuyla ilgili bir program aslında. Neye inanıyor, nasıl yaşıyor? Şimdi her inanç programı bizim hayatımızda nasıl yaşadığımız, konulara karşı nasıl aksiyon aldığımızla ilgili. Ya da bir başka kişinin evlenirsem mutsuz olurum gibi bir inanç programı olabilir. Bu çok da sık karşılaştığımız bir inanç programıdır ve gerçekten o kişiler gerçekten bir evlilik yaşadıklarında bir türlü her şey yolunda görünse bile içsel olarak bir mutsuzluk ve huzursuzluk hissederler. Yaşamlarında zaten bununla ilgili bir şikayet üzerine bize gelirler. Şimdi bu inanç programını, yani evlenirsem mutsuz olurum, mutlaka bekar kalmalıyım inancını biz değiştirdiğimizde o kayıt, o inanç programı yine tarihe karışır. Ve kişi yaşadığı evlilikte ya da ilişkisinde gerçekten kendini huzurlu, mutlu ve güvende hisseder ve bu çok önemlidir. Peki siz seansa geldik ve seanstan çıktık. Biz iyileştiğimizi ya da olumsuz düşüncelerimizin olumluya döndüğünü nasıl anlarız? Evet, Theta beyin dalgasından bahsetmiştik. Şimdi bunun faydasıyla Theta beyin dalgası sayesinde biz inanç programını değiştirdiğimizde bu genellikle bir uyku döngüsüne ihtiyaç duyar. Yani bir gece uyuyup uyanmak ve ertesi gün gerçekten bir mucizeyle karşılaşabiliyoruz. Çokça örneği var. Yatacağız, kalkacağız, gidecek o zaman. Evet, aynen öyle. Yatacağız, kalkacağız ve bitecek gibi bir şey oluyor. Bunu gözlemliyoruz yaşamda. Birçok mesaj var bununla ilgili bana danışanlarımdan gelen. İnanamıyorum, böyle bir şey oldu, bu nasıl olabilir, ne yaptınız ya da biz ne yaptık gibi. Gerçekten çok heyecan verici. Kişilerin bir kez daha bu sisteme saygısının arttığı ve inancının da güçlendiği ve hatta kendilerinin de öğrenmek arzusuyla bize eğitim almak üzere geldiklerini ve yaşamlarının her alanında da bunu kullanmak istedikleri sonuçları çokça aldık. Yani özetle bir ya da iki çok derin konularda 2 uyku döngüsüne ihtiyaç olur ama 1 yeterlidir çok genel olarak. Evet. Peki kas testi nedir? Nasıl uygulanır? Biraz da bundan bahsedelim. Evet, tabii ki. Kas testi bizim en çok kullandığımız şey. Kinezyolojik bir yaklaşımdır. Bedenimiz bize bilinçaltındaki kayıtlarımızın ne olduğu yönünde ipuçları verir. Ve bir kas testi ayakta yapılabilir bedenle veya ellerimizi kullanarak parmakla da yapılabilir. Şimdi biz genellikle ayakta olan bedenle yapılanı uyguluyoruz Theta Healing'de ve bilhassa ben bunu danışanlarımla çalışırken kendilerinde var olan inancı öncelikle kas testiyle buluyoruz. Nasıl yapıldığını birazdan anlatacağım. Ve sonra çalışma sonrasında aynı kas testini tekrar yapıyoruz. Ve oradaki dönüşümü kendisi de zaten görmüş oluyor. Çünkü beden ona kaydıyla ilgili cevap veriyor. Peki nedir kas testi? Biz bilinçaltımızda bir kayda ulaşacağız diyelim. Danışanımı dinledim ve bir konuda bir inanç şüphesine düştüm. Dedim ki lütfen ayağa kalkalım.
Ayaklar omuz genişliğinde açık olur, kişi rahat bir şekilde salınır bir halde durur ve öncelikle kas testinin çalışıp çalışmadığına bakarız. Yani bu böyle sesli bir şekilde evet, 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 evet dediğimizde beden öne doğru meyil veriyorsa o zaman evet öne doğru gitmek kinezyolojide evet anlamına gelir. Eğer hayır, hayır, hayır dediğimizde de arkaya doğru yönleniyorsa beden o zaman da yine hayır, doğru anlama gelen bir gösterge olur bize. Dolayısıyla biz eğer herhangi bir seviyede evlenirsem mutsuz olurum'a baktığımızda böyle öne doğru gidiyorsa bilelim ki kişide bu kayıt var. Ya da hayıra gidiyorsa ne ala böyle bir kayıt yok. Var çıkarsa ve kişi istekliyse bunu değiştirmek için işte o zaman biz de kolları sıvayıp seansa başlarız. Bir şey merak ediyorum. Theta Healing seansı ne kadar sürede etkisini gösteriyor? Bu kişiden kişiye değişiyor mu? Kişiden kişiye de konudan konuya da değişebiliyor. Bahsettiğim gibi 1 ya da 2 uyku döngüsü normalde yeterlidir. Ancak bir konudan bahsedelim, başarı konusu olsun ve başarıdan korkma konusu olsun diyelim. Burada ben örnek veriyorum, kişiye sordum, başarıdan neden korkuyorsun? Çünkü ailemi üzmek istemiyorum diyenler olabiliyor. Neden aileni üzesin ki başarılı olduğunda diyorum. Başarısız olursam üzerim diye altını çiziyor. Peki aileni üzersen ne olur diye soruyorum. Bana verdikleri bütün emekler boşa gitmiş olur diyor. Peki gittiğini farz edelim, o zaman ne olabilir en kötü? Yani buradaki aslında o en kötü sorusu kişinin kaynağına giden yoldur. Peki o zaman ne olur diye sorduğumda ben onların emeklerine, onlara layık bir evlat olmam. Onlara layık olmazsam aileme, kendi kurduğum aileme layık olmam. O zaman zaten yaptığım hiçbir işte başarılı olmam. Ben en kötü ne olur diye sormaya devam ettikçe kişinin en derindeki korkuları ve kaygıları ortaya çıkıyor. Şimdi burada çalışılması gereken birden fazla konu çıkmış oldu karşımıza, değil mi? Ailesiyle ilgili bir konu çıktı ve kendisinin aslında bir birey olarak da yetersizlik duygusunun var olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla aynı seansta birden fazla konuyu çalıştığımızda bazen bazı kişilerde bu 1 ya da 2 uyku döngüsü maksimum 3'e uzayabilir. Peki Asya Hanım, şimdi bir seansta bile çözüm ürettiğinizi, sorunu ortaya çıkarttığınızı ve hani sonuçlar, güzel sonuçlar verdiğinizden bahsettiniz ama şöyle bir danışanınız olabiliyor mu? Bir seansta konuştuğunuzda, altında yatan sorunu bulduğunuzda ama sizin yetersiz gelebileceğinizi ya da sizin alanınızın bir psikologla ya da bir psikiyatrla devam etmesi gereken danışanlarınız oldu mu? Onlar varsa da süreç nasıl ilerliyor? Tabii. Ya da birlikte yol alıyor musunuz bir Evet. psikologla beraber? Evet. Bahsettiğim gibi şimdi Theta Healer olan psikiyatrist arkadaşlarım da var. Sadece bir psikiyatrist olan arkadaşlarım da var. Dolayısıyla bir danışan geldiğinde, ki bu benim karşılaştığım bir husus oldu, kendisinde bir rahatsızlık olduğunu fark ettiğimizde ve tanılanmamıştı. Benim de tanı koymaya yetkim yoktu. Kendisine bir öneride bulundum. Obsesif kompulsif bozukluk yönünde olduğu şüphesiyle ve kendisini bir psikiyatriste yönlendirdiğimde gerçekten OKB teşhisi aldığını ve onunla beraber yola epeyce aylarca devam ettiğini ve sonrasında da çok iyileştiğini, çok iyi noktalara geldiğini, ondan tamamen kurtulduğunu, medikal ilaçların da desteğiyle tabii ki. Dolayısıyla işin uzmanlarına bırakmak her zaman tabii ki önceliğimiz. Nedense toplumumuza biraz bir psikoloğa gitmek insanlar reddeden bir şey ama bir Bence Theta Healing herkesin seansı psikoloğa ihtiyacı kesinlikle var. Ama bir Theta Healing'le vesile oluyorsunuz en azından ciddi Evet. problemlerin çözülmesine. Çok Evet, güzel. elimizden geldiğince. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Gerçekten teşekkür çok güzel ederim. bir Çok program teşekkürler. oldu. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık. ederim. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz Master Theta Healing eğitmeni Asya Bilgin Mık'tı. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.